Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle palyeli kazı nasıl yapılır ve bunu Futureline'la nasıl yaparız onu göreceğiz. Şimdi yüzeyimi içeriye alıyorum. Landixemel'le. Bunu da görmüş olalım. Yani hatırlamış olalım. Daha önce göstermiştik zaten. Yüzeyim geldi. Şimdi yan taraftan da hazırlamıştım. Temel köşelerimin bulunduğu planı yüzeyin üzerine atıyorum. Evet. Şimdi bunu Futureline'a çevireceğim fakat köşelerini yuvarlatmak istiyorum. Çünkü neden? Şev dönerken keskin dönüşler olmasın ve kırık olduğu zaman daha güzel dönsün diye köşelerini yuvarlatmak istiyorum. Fillet komutuyla yapıyorum. F Enter. Radius seçtim. Şimdi küçük bir radius değeri giriyorum buraya 0.50. Burada da polyline'ı seçeceğim ve bütün köşeler tek tuşla kıvrılmış olacak. Şimdi bunu Futureline'a çeviriyorum. Hatırlayalım Futureline. Objeden Futureline diyorum ve kazı planının üzerine tıklıyorum. Sağ tuş Enter yapıyorum ve buna bir isim veriyorum. Diyelim ki bu kazı yüzeyi. Tamam dedim ve Futureline'ım oluşmuş oldu. Şimdi bundan sonra koridor Create Assembly diyorum ve buna bir isim verelim yine. Kazı diyelim. Siz istediğiniz ismi verebilirsiniz zaten. Ve şuraya tıkladım. Şimdi bundan sonra şu paleti açabilmem için yani bunu modelleyebilmem için burada bu bara tıklıyorum ve burası geliyor. Burada şev tanımlarından Dialog Bench diyorum ve assembly'nin üstüne tıklıyoruz. Şimdi burada bunun ayarlarını yapacağız. Şevin üzerine tıkladım. Burada bana kazıdaki slope'umu soruyor. Kazıdaki slope'um benim 1/2 olacağı için ben bunu 0.5'e 1 olarak giriyorum. Maksimum kazı yüksekliğini soruyor. Yani kaçıncı metreden sonra bana palye oluşturacağımı soruyor. Burada ben 5 metreyi seçmek istiyorum. Dolgum olmayacağı için bu ayarları ellemiyorum. Çünkü zaten herhangi bir dolgu olmayacağından dolayı buraya kaç yazarsam yazım etkilenmeyecektir. Şimdi bana bench genişliğini soruyor. Yani palye yüzeyimin genişliğini soruyor. Burası da 3 metre olacak. Palye yüzeyinin genişliğindeki slope'u soruyor ve ben burada bunu 0 diyerek geçiyorum. Şimdi ayarları tamamladıktan sonra her zamanki yaptığımız gibi koridor, create koridor diyorum. Buraya bir isim veriyorum. Kazı yüzeyi palye diyelim. Şimdi normalde biz ne yapıyorduk? Koridorda güzergahı, profili ve assembly'ye girip devam ediyorduk. Fakat ben burada Futureline'ı yapmak istediğim için Futureline'ımı seçiyorum. Kazı yüzeyimde zaten burada kendini gösterdi. Assembly'm de kazıydı ve bana yüzeyimi soruyor. Yüzeyi de işaretledikten sonra tamam diyorum. Burada koridor ayarlarımı yapacağım. Sayfayı açıyor. Şimdi ben tangentta 5 metre arayla yapsın. Kurplarda 1 metre arayla dönsün. Spiralim yok ama yine de 5 diyelim. Tamam dedim. Burada uygula dediğim anda artık burayı oluşturacaktır. Rebuild koridor diyorum ve tamamla kapattım. Şimdi görüntü tam olarak şu şekilde oldu. Yüzeyi kaldıralım daha net görünsün diye. Evet. Palyeli kalım oluşturdu. 5. metrede palye döndü. Bir 5 daha çıktı. İkinci palyeye döndü ve artık burada yüzeyimi kesti zaten. Aynı şekilde burada da bu şekilde birinci palyenin sonunda yüzeyi kestiği için burası kısa kaldı. Şimdi bunu üçgenlemem lazım. Her zamanki yaptığımız gibi koridor surface diyorum. Şuraya tıkladıktan sonra buradan tab'ı da alabilirim. Dilate diyorum. Bunu da aldım. Epili ve tamama tıkladıktan sonra evet yüzeyim oluşmuş oldu. Palyeli kazı bu şekilde kolay bir şekilde yapılıyor. Şimdi ben burada kübaş hesaplarsam çok rahat bir şekilde analiz, volume dashboard. Burada kazı kübajı diyelim. Şimdi base'im
benim zaten sahadaki halihazır alımımdı. Compression yüzeyimde kazı palyasıydı. Tamam dedim. 23.631 metreküp harfiyatım var. Bu neden yazdı? Zaten şundan kaynaklı bu şekilde yazdı. Evet. Şunu şuraya alalım. Evet arkadaşlar. Bu palyeli kazı ayarlarını yapmak bu kadar kolay. Sizin de bu konuyla ilgili herhangi soracağınız bir şey olursa mutlaka yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.